İnsanlık çağların serüveni. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizler için bir zaman makinesi icat ettik. Zaman makinesi. Allah Allah. Şimdi seyret. Bak, deminden şimdiye geldim. Bu zaman makinesiyle 8 milyon yıl öncesine gideceğiz ve insanlığın ilk adımlarından günümüze kadar süren macerasını hep beraber keşfedeceğiz. Daha güzel olansa biletleriniz bedava. Abone olmanız yeterli. O zaman biletler tamamsa yolculuk başlasın. 8 milyon yıl önce insan ile diğer maymun DNA'ları ve kan proteinleri arasındaki ayrılma ortaya çıktı. İlk insansı atalar iki ayak üzerinde durmaya başladığı ve bu değişim çevreyi daha geniş bir perspektiften görmelerine olanak tanıdı. 7 milyon yıl önce Sahelanthropus chatensis gibi erken hominin türleri Afrika'da yaşamaya başladı. Kafatası yapıları insan benzeri özelliklerdeydi. 6 milyon yıl önce Ororhyntugenensis iki ayak üzerinde yürüme yeteneğiyle dikkat çeken bir hominindi. Bu, insanın evriminde önemli bir adımı temsil etti. 4,4 milyon yıl önce Ardipithecus ramidus gibi türler ortaya çıktı. İlk yürümeye başladığımız zaman bu dönemdi. 3,4 milyon yıl önce Lucy adı verilen Australopithecus afarensis ortaya çıktı ve insan evriminde önemli bir mihenk taşıydı. 3,3 milyon yıl önce ilk taş aletleri yaptık ve alet yapımı, beslenme ve avlanma alışkanlıklarını değiştirdi. 2 milyon yıl önce Homo erectus Afrika'dan çıkarak Asya ve Avrupa'ya yayıldı. Bazı araştırmacılara göre ateşi kontrol etmeye bu dönemde başladık. Bazılarına göre ise 790 bin yılında İsrail'de. 1,5 milyon yıl önce dünya üzerinde ilk yamyamlık gerçekleşti. 1 milyon yıl önce Homo antecessor yani ilk Avrupalılar ortaya çıktı. Milattan önce 780 bin yılında dünyanın manyetik alanı günümüzdeki kutuplaşmayı başlattı ve 22 bin yıl sürdü. Milattan önce 500 bine dayanan ve arkeolojik olarak yakın tarihte keşfedilmiş bir tür olan Homo bodeensis ortaya çıktı. Bu tür Afrika'daki ilk insanların doğrudan atası olarak kabul edildi. Milattan önce 440 binde Neanderthalensis ortaya çıktı. Milattan önce 400 binde ateşle dayanıklaştırılmış ağaç mızraklar kullandık. Milattan önce 300 binde Homo sapiens Afrika'da ortaya çıktı. Zekası ve sosyal becerileri türün dünya geneline yayılmasını sağladı. Milattan önce 280 binde doğal renkleri kullanmaya başladık ve şekilli taşlarla sanat eserleri yaptık. Milattan önce 130 binde deniz canlılarını tüketmeyi arttırdık. Milattan önce 75 binde taş bıçağı geliştirdik. Milattan önce 40 bin yılında Homo sapiens Çin'e kadar yayılmıştı. Milattan önce yaklaşık 30 binde fırın yaptık. Milattan önce 20 binde Yakutistan arazisinde Türklerin ataları olduğu düşünülen en eski insanlar ortaya çıktı. Milattan önce 21 bin ile 18 bin yıl arasında son buzul maksimumu yaşandı ve birçok türün nesli tükendi. Milattan önce 14 binde ilk defa köpek evcilleştirildi. Bu zamanlara kadar insanlık yeryüzünde farklı yerlerde ortaya çıkmış ve dünya birçok türün evrimleşmesini izlemişti. Bu dönem insanların deniz aşırı yolculuklar yapması, iklim şartlarına ayak uydurması veya dünyayı keşfetmesi gibi aşamalarla geçti. Bu aşamalar şüphesiz sonrasında kurulacak medeniyetlerin ve kültürlerin kaynağını oluşturuyordu. Vahşi yaşamla burun buruna geldiğimiz birçok zamandan paçamızı sıyırdık. Yani dünyaya optimize olmaya çalıştık. Kimileri dayandı
kimileri ise yok oldu. Kalanlara bakmak için zaman makinemizde yaptığımız yolculuğa devam edelim. Milattan önce 10.500'de buğday, arpa gibi hububatları ilk defa evcilleştirdik. Milattan önce 9.500'de Göbekli Tepe'de mabet yaptık. Milattan önce 9000'de en eski birayı yaptık ve bira yapım atölyesini kurduk. Milattan önce 8000'de ilk tarım yapan köyleri kurduk. Milattan önce 7400'de büyük köyler oluşturduk ve tarım insan hayatında kolaylık yaratmaya başladı. Çatalhöyük'te 8000 kadar nüfusu olan köy mevcuttu. Milattan önce 7000'de fasulye, kabak, muz ve mercimek yetiştirdik. Küçük de olsa bakır, altın gibi maddelerin yanında demir de kısmi olarak işlenmeye, üretilmeye başlandı. Milattan önce 6000'de Çin'de balık, domuz ve tavuk yetiştirildi ve pirinç üretildi. Milattan önce 5000 yılında koyun, keçi, tavuk gibi hayvanlardan büyük ölçüde yararlanmaya başladık. Mesela süt, et, yün gibi ürünleri kullandık ve saban yaptık. Aynı zamanda hayvanları taşımacılıkta da kullandık. Milattan önce 4000'de çoğunlukla Mezopotamya'da da olsa yerleşik hayata geçtik. Bununla beraber nüfuslar arttı, kasabalar kuruldu, tapınaklar yaygınlaştı. Madenler alet yapımında daha sık kullanılmaya başlandı ve ticaret ağı gelişti. Sümerlerin Gılgamış destanı bu dönemde oluşmaya başladı. Sümerler, Mısır ve Çin, tüm bu gelişmelerin en ön sıralarında yer alan medeniyetlerdi. Bugünkü Türkmenistan bölgesinde Anav kültürü ortaya çıktı. Bu kültürü ortaya çıkaranların Proto-Türkler olduğu düşünülüyor. Ayrıca göçebe kültürün ilk izleri de burada görüldü. Aynı zamanda Bozkır kültüründe önemli olan at da ilk defa bu kültür döneminde görülmüştür. Milattan önce 3500'de Sümerler yaptıkları tarımdan biriken malları kaydetme ihtiyacından dolayı yazı sistemi geliştirdiler. Yani çivi yazısı bulundu. Yazı demişken yazının nasıl ortaya çıktığı hakkında detaylı bilgiye ve kaynağa kanalımızdaki Yazının Serüveni adlı videodan ulaşabilirsiniz. Bu dönemde dünyanın ilk şehri unvanına layık olan Uruk şehri de Sümerlerindi. Asya coğrafyasında ise tekerlekli nakliye ortaya çıktı ve Avrasya'ya yayıldı. Sonrasında ise Mezopotamya'da tekerlekli yük arabaları kullanılmaya başlandı. Milattan önce 3300 ile 3000 yılları arasında Mısır yazısı yani hiyeroglif bulundu. Asya'da bronz üretildi. Metalurji Çin'e erişti. Bu dönemde medeniyetler gelişimine hız kazandırdı. Özellikle Mezopotamya uygarlıkları ve Çin medeniyetinde belirli bilimler ve sanatlar ortaya çıktı. Matematik, astroloji, astronomi, tıp gibi bilimlerin yanında oymacılık, çömlekçilik, resim gibi sanatlar belirginleşmeye başladı. Bunların yanında dinler de yaşamda etkisini göstermeye başlamıştı ve tapınaklar kuruldu. Buna örnek olarak Sümerlerin tapınaklarını verebiliriz. Sümerlerin şehirlerinde Zigurat adı verilen tapınaklar bulunuyordu. Dünyanın ilk sınıflı toplumunu da bu devirde oluşturduk. Milattan önce 3000 ile 2000 yılları arasında Mısır medeniyetinin ilk hanedan dönemi başladı. Devlet sistemi oluşmaya başlarken sınıf ayrılıkları belirginleşiyordu. Mesela Mısır'da kral yani firavun, vali, rahip, vergi memuru, katip gibi sınıflar mevcuttu. Mısır'da Nil Nehri'nin taşmasından dolayı matematik ve astronomi gibi bilimler fark edilir şekilde gelişti. Ayrıca şimdilik yalnızca soylulara özel olan mumyalama gelişme gösteriyordu. İnsanlar çalışmanın yanında el sanatları, ticaret ve yönetim gibi mesleklere yönelmeye başladı.
Çin'de sulama sistemlerinin gelişmesiyle tarımsal faaliyet büyüdü, bununla beraber de nüfus arttı. Bronz aletler, yeşil kaplar, ipek dokumacılığı yapıldı ve gelişti. Türklerin ana yurdunda Afenes-Yova kültürü ortaya çıktı. Sümerlerin Uruk şehri bu dönemde 50.000 kişiye ulaşmıştı. Kerpiç evler, ağaç ve çömlek ticareti yapıldı. Indus Vadisi'ndeki şehirlerse 100.000 nüfusa erişmişti. Mısır'da piramit yapımları başlamıştı. Sakkara piramidi, Giza piramitleri yapıldı ve bu piramitler yapılırken 2,3 milyon taş kullanıldı. Avrupa'da ise Britanya'da Stone Age yapıldı. Akatlar'da Kral Sargon tahta geçti ve dünyanın ilk imparatorluğu kuruldu. M.Ö. 2000 ile 1500 yılları arasında Minos uygarlığı ortaya çıktı ve gelişti. Mısır'da mumyalama süresi 40 güne düştü ve artık sıradan vatandaşların erişimine de açılmıştı. Asurlular Kuzey Mezopotamya'ya hakim oldu. Bununla beraber Babiller de ortaya çıkmıştı. Hammurabi kral oldu ve kanunlarını çıkardı. Bu kanunlar sizin de bildiğiniz gibi göze göz ve dişe diş esaslıydı. Anadolu'da küçük şehirler ve krallıklar oluşmaya başladı. Miken uygarlığı Yunan anakarasında belirdi. Indus uygarlığı su taşkınları ve hastalıklar yüzünden gerilemeye başladı. Çin'de Shang Hanedanlığı kuruldu. Çin yazısı ilk örneklerini bu dönemde verdi. Orta Asya'da Afanasyova kültürünün devamı olan Andronova kültürü de bu dönemde ortaya çıktı. Çizgi A yazısı Girit'te kullanılmaya başlandı. Amerika kıtasında ise uzak mesafeli ticaret ve tarım gelişmeye devam ediyordu. Hammurabi M.Ö. 1750'de öldü ve Babiller yeriledi. Bunun yanı sıra Hititler kuruldu ve yükselişe geçti. Hititler aynı zamanda demirden silahlar yapıp bu teknolojiyi 300 yıl sakladılar. Ama aynı zamanda demir ticaretine de devam ettiler. Mısır'daki Nil taşkınları hızlandı ve Mısır bununla beraber zayıflamaya başladı. Bu dönemde Mısır'daki tanrı veya tanrıçaların sayısı 2000'i buluyordu. Tüm bu şehirlerde karmaşık gruplar ve yerleşmeler arttı. Dünya üzerinde birçok uygarlık kendini göstermeye ve yayılmaya başladı. Uluslararası ticaret yaygınlaşmaya devam ediyordu. Milattan önce 1500 ile 1000 yılları arasında Karnak Tapınağı inşa edildi. Bronz gibi maddelerin işlemeciliği neredeyse tüm medeniyetlere ulaşmıştı. Bu dönemde Doğu Akdeniz ve Asya imparatorluklar mozaiği olmuştu. Mısır, Babil, Elam, Asur ve Hitit imparatorlukları hüküm sürüyordu. Meşhur Mısır hükümdarı Tutankamon 18 yaşında öldü ve altınlar, mücevherler, mobilyalarla beraber bir mezar odasına gömüldü. Sonrasında Mısır'da 2. Ramses tahta geçti. Mısır ve Hitit arasında savaş oldu ve bu savaştan sonra tarihin ilk anlaşması olarak bildiğimiz Kadeş Anlaşması imzalandı. Dönemin sonuna doğru Akdeniz bilinmeyen denizci kavimler tarafından tahrip edildi. Mikenler bu durumla beraber iç ve dış karışıklık yaşadı ve bunun sonucunda Yunanistan'ın karanlık çağı başladı. Bugünkü Lübnan'da Kenani halkı ortaya çıktı. Bu halk mor rengi bulmuştu. Mor renge Yunanca Phoenix adı verildiğinden halkın adı Fenikeliler oldu. Aynı zamanda bu kavim Fenik alfabesini ortaya çıkaran kavimdi. Demir teknolojisi bu devirde oldukça yaygınlaşmıştı ve artık bronzun yerine Avrupa'da dahil olmak üzere demir kullanılmaya başlanmıştı. Dolayısıyla bronz çağının sonu geldi ve demir çağı başladı. Türklerin Orta Asya'daki kültürlerinin atalarından olan Karasuk kültürü ortaya çıkmış ve demir madeni bulunmuş ve işlenmişti. Ayrıca 4 tekerlekli araba, keçe çadır ve koyun yününden kumaş, elbise gibi gelişmeler de bu dönemde gerçekleşti. Tüm Hint-Avrupa dillerinin selefi olan Sanskritçe bu dönemde ortaya çıktı ve yaygınlaşmaya başladı. Birçok yerde bronz,
demir, altın, taş ve ahşap gibi malzemeler kullanıldı ve günlük yaşamda da yaygınlık kazanmaya başladı. Antik Yunan'da seramik sanatının zirveye ulaştığı dönem bu zamanlardı. Milattan önce 1000 ile 700 yılları arasında diğer medeniyetlerin zayıflamasıyla İsrail Krallığı yükseldi ve Kral Davut İsraillileri birleştirdi. Sonrasında Davud'un oğlu Süleyman İsrail topraklarını genişletti. Yine sonrasında ise dönemin büyük imparatorluklarından Asurların himayesi altına girdiler. Bu dönemde Yunanlılar ve Fenikeliler oldukça fazla koloni faaliyeti gerçekleştirdi. Yunanistan karanlık çağından çıkarken Fenikeliler dönemin başlıca gücü haline geldi. Yunanlılar kendilerine Helenler ismini koymuştu. Kültür ve sanatta gelişme gösterdiler ve kimliklerini oluşturmaya başladılar. Yunanistan'da Zeus'un onuruna ilk olimpiya düzenlendi. Aynı zamanda Fenikelilerden aldıkları alfabe ile Yunan alfabesini oluşturdular. Bununla birlikte bu zamana kadar sözlü olarak aktarılan Homer'in İlyada ve Odesya adlı eserleri yazıya döküldü. Bu dönemde Mısır küçük devletlere bölünmüştü. Amerika'da ise Olmek kültürü gelişimine devam etmişti. Glif alfabesini geliştirdiler ve Maya tapınakları ve piramitlerini yaptılar. İskit göçerleri nihayet steplere yayılmıştı. İtalya'da ise Roma ilk yerleşimleri kurmuştu. Çin'de ise Zhou dönemi başladı. Bu dönemde kraliyet zayıflasa da siyasi anlamda kötü olan durum teknik ve kültürel bakımdan gelişme gösteriyordu. Nüfus ve şehirler büyüdü, felsefe, sanat ve edebiyatta gelişme başladı. Milattan önce 700 ile 650 yılları arasında klasik çağ başladı. Çin'de yine hanedan değişti ve yine başkent taşındı. Japonya'da ilk imparator Jimmu Tenno tahta çıktı. İskitler ise Batı steplerinde sürekli yerleşim yeri kurmaya başlamıştı. Asurluların başına meşhur Asurbanipal geçti ve Mısır'ı işgal etti. Asurbanipal'in kütüphanesinde bulunan kil tablet sayısı 30.000'i bulmuştu. Bu dönemde Mısır'da sürekli savaşlar olsa da demir teknolojisi gelişiyordu. İtalya'da ise Roma şehir devleti merkezileşmeye başladı ve ilk büyük Roma genişlemesi gerçekleşti. Yunanistan'da arkeik dönem başlasa da Korintos'ta tiran hükümdarlığı ortaya çıkmıştı. Ayrıca Yunan şehir devletleri arasında ilk deniz savaşı bu dönemde gerçekleşti. Küçük Asya'da ise Giges hükümdarlığında Lidya Krallığı kuruldu. Milattan önce 650 ile 600 yılları arasında Asur-Babil çatışmaları sürdü. Babil yıkılsa da sonra tekrar toparlanmayı başarmıştı. Babillerin meşhur hükümdarı Nebukadnezar tahta geçti. İskitler ise Bozkır'da kurdukları göçebe atlı kültürünü devam ettirdi ve Medlere boyun eğdirdiler. Asur'un yıkılmasında anahtar rol oynayan İskitler sonrasında Medlere yenilip kuzeye çekildiler. At kullanımı ve evcilleştirilmesinde önemli katkılar sağladılar. Kendilerini has İskit sanatıyla ön plana çıkardılar. Bu sanat çağına göre çok üstündü. Yunanlılar Akdeniz'deki koloni faaliyetlerine hız kazandırmıştı. Tiranlar dönemi başlasa da şehir devletleri arasındaki üstünlük savaşı kendini göstermeye devam ediyordu. Bu dönemde Sparta ve Atina şehirleri öne çıkan şehirlerdendi. İlk kanunnameleri olan ve sertliğiyle tanınan Drakon yasası bu dönemde çıktı. Mısır ise tekrar fethedildi. Bunun yanı sıra Taoizmin kurucusu Lao Tzu doğdu. İlk filozoflardan olduğu için felsefenin ve bilimin öncüsü olarak adlandırılan Thales doğdu. Milattan önce 600 ile 550 yılları arasında Babil'in asma bahçeleri yapılmaya başlanmıştı. Ayrıca bu dönemde Babil, Yuda Krallığı, Medler ve Mısır arasında savaşlar yaşandı. Atina'da ise Solon reformları başladı. Bu reformlar, mülkiyet hakları, Drakon kanunlarının yumuşatılması gibi reformlardı.
Yine diktatörlük yani tiranlık devam ediyordu. Yunan şehri Miletos da felsefi düşüncenin başlangıcına tanık olmuştu. Mesela Thales evrenin temel doğasını anlamaya çalıştı ve su olduğuna karar verdi. Thales aynı zamanda güneş tutulmasını da tahmin etmişti. Batı Afrika'da ise demir işçiliği gelişti. Hindistan'da ise Aryan krallıkları kuruldu. Aynı anda Meksika'da ise Olmek kültürü gelişmeye devam ediyordu. Roma'da ilk kanalizasyon sistemi ve Roma'nın ilk şehir suru yapıldı. Ayrıca Hindistan'da, Nepal yakınlarında Siddhartha Gautama doğdu. Çin yaşam tarzının ana felsefesini sağlayan analekleri yazan Konfüçyüs da bu dönemde doğmuştu. M.Ö. 550 ile 500 yılları arasında İran'ın batısındaki Küçük Pers Krallığı'nın hükümdarı Kiros, Medlere isyan ettiği, Babil'i ele geçirdiği ve Lidya'yı yendi. Oğluysa Mısır'a boyun eğdirdi ve Orta Doğu'daki en büyük devlet haline geldi. Daha sonra ise Darius tahta geçtiğinde Pers İmparatorluğu Hindistan sınırlarına kadar genişlemişti. Darius, İonya'daki Yunan devletlerinin hepsine boyun eğdirip Avrupa'ya geçmişti. İtalya'da ise Roma'nın 6. kralı Tullius tahta geçti. Roma'yı 4 kabileye ve servetle ölçülen sınıflara böldü. Sonrasında son Roma kralının tiranlığı artınca tahttan indirildi ve konsül sistemiyle beraber cumhuriyeti kurdular. Konsüllerse halk meclisi tarafından seçiliyordu. Hindistan'daysa bir önceki dönemde bahsettiğimiz Siddhartha Gautama soylu olduğunu reddetti ve aydınlanma dönemine girdi. 6 yıl sonra ise manevi hayatın daha ön plana çıktığı çilecilik telkinlerine başladı. Bu kişiyi bizler daha çok Buda ismiyle biliyoruz. Yani Budizm ortaya çıktı. Bunun yanı sıra Çin'de 15 yaşından beri kendini bilime adayan Konfüçyüs, geliştirdiği düşünce sistemiyle düzgün insanın yani Junzi'nin diğerlerine saygı göstermek ve gereksiz bir zarar vermemek zorunda olduğunu öğretti. Jaina dininin kurucusu Mahavira doğdu. Yunanistan'da ise şehirler arasında yine deniz savaşı oldu. Atina'da demokratik hükümet kuruldu. Yunanlılar, mücevherler, müzik aletleri, silahlar, vazolar, dekoratif süslemeler, mimari süslemeleri gibi malzeme sanatında ileri gitmişlerdi. Bunun yanında altın, gümüş ve bronz gibi madenleri de işlediler. Heykelde, çömlekçilikte ileri gittiler. Felsefi düşüncenin yükseldiği bu dönemde insanlık düşünce özgürlüğü ve etik konularında da önemli adımlar attı. Örneğin Pisagor, matematik ve felsefede, özellikle de geometri alanında önemli katkılarda bulundu. Son olarak Antik Yunan'da tragedya ve komedya gelişti. Bu bölümde ilkel atalarımızın doğayla mücadelesini, alet yapımındaki ilk adımlarını ve topluluklar halinde yaşamın temellerini nasıl attıklarını aktardık. M.Ö. 5. yüzyıla gelirken medeniyetin ilk ışıkları belirginleşti. Yazı, sanat ve bilimdeki ilerlemeler geleceğin dünyasına şekil vermeye başlamıştı. Bir sonraki bölümde bu gelişmelerin insanlık tarihindeki derin etkilerini keşfedeceğiz. Kanalımıza abone olarak bize destek olun ve bu tarih yolculuğunda bizimle kalın. İkinci bölümde görüşmek üzere.